Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere premium veya deluxe üyelik olmadan nasıl taş kasabileceğinizi göstereceğim. Bunu birçok oyuncu biliyor. Ancak oyuna gerek yeni başlamış olup gerekse ara verip sonradan gelenler için bazı değişiklikler var. Oyunda bildiğiniz gibi farklı renklerde bosslar var. Örneğin yeşil renkte var, mavi renkte var ve mor renkte var. Turuncu renkte olanlarda zindanın en sonunda çıkan bu anahtar düşüren bosslar oluyor. Aynı zamanda da açık sarılar var. Onlar dünya bossları zaten. Eşsiz renkte olanlar. Biz bugün lider bosslarından konuşacağız. Şurada gördüğünüz günlük görevde olan. Bu lider bosslarının özelliği bir ara garantiydi ama şu an sanırım garanti değil. Diğer yaratıklara ve diğer mini bosslara kıyasla daha fazla taş düşme ihtimali var ve çoğu zaman taş düşüyor. Maksimum olarak 3 taneye kadar bildiğim kadarıyla drop'u var bunların. Ve zorluğa göre yine değişiyor ama çok da aşırı fark etmiyor. Karakterinizin seviyesi ne olursa olsun belli miktarda taş kasabilmeniz mümkün. Bu bildiğim kadarıyla oyuna Şubat ayında eklendi. Şubat ya da Ocak olması lazım. Şimdi bunun için birkaç tane yöntemimiz var. Eğer farm yaparken aynı zamanda materi de yapmak istiyorsanız size A5'i öneririm. Çünkü burada görebileceğiniz gibi göstereceğim. E, Infernal 1'e girelim mesela, idealdir. Bu haritanın avantajı şu. Dediğimiz o lider boss direkt olarak haritanın en sonunda çıkıyor. Sadece şurada bir tane yaratık kestikten sonra otomatik olarak burada çıkıyor. İkinci bir artısı, ikinci map'e geçtiğimiz zaman hemen önümüzde yine ikinci lider boss var. Bu demek oluyor ki çok hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden bu iki lider boss'u kesip tekrardan şehre gidip güzel bir şekilde farm yapabiliriz, taş kasabiliriz. Ve aynı zamanda dediğim gibi bunun için premium veya deluxe'e ihtiyacınız yok. Tabii ki premium ve deluxe'ün bir artısı var. Ancak şart değil, çünkü bu bosslar garanti olarak premiumunuz olsun veya deluxe'ünüz olsun ya da olmasın taş atıyorlar. Gördüğünüz gibi ne attı? Kusurlu disten attı. Aslında çok kötü bir drop ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle oluyor. Bunu kestik. Hemen ikinci map'e geçiyoruz. Size söylediğim gibi ikinci map'te boss'umuz bizi bekliyor olacak. Evet, gördüğünüz gibi bu haritanın lideri de buradan başlıyor aslında. En sona şuraya kadar gidiyor aslında normalde de. Yavaş gittiği için sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi maalesef yine kusurlu disten attı. Size önerim hemen şehre gitmek. Çünkü şehre gitmek de zaten premiumunuz olsun olmasın yine bedava. Evrensel dünya haritanız olduğu sürece. Ya da en kötü ihtimalle geri çağırma atarsınız. Hemen vakit kaybetmeden yine bir de mesela Fatal'a, ölümcüle girelim. Acaba aradaki drop farkı nasıl? Çünkü ben hatırlıyorum, bu ilk geldiği zaman C1, C2 ve C3'te çok güzel taş atıyordu. 3 tane parçalanmış atıyordu. Ve hani bu harika aslına bakarsanız. Her turda bir tane, her boss'tan bir tane basit taş alıyorsunuz. Ve yani minimum parçalanmış atıyordu. Öyle de bir güzelliği vardı. Ama bunu gördüğüm kadarıyla çok fazla olduğunu düşündüğü için oyun yönetimi azaltmış. Ama yine de kötü değil. Onu da söyleyebilirim. Hemen bakalım ne atacak bu sefer. Bak, burada gördüğünüz gibi ölümcül olmasına rağmen 3 tane taş attı. Ve bir tanesi basit. Bir tane parçalanmış, bir tane kusurlu. Ya bu çok çok iyi. Dediğim gibi drop değişebiliyor. Ama genel olarak zorluk arttıkça drop da birazcık artıyor. Ama bu demek değil ki zorlayıcıda ya da ölümcülde taş düşmüyor. Tabii ki gördüğünüz gibi şu anda C1'den daha iyi taş düştü az önce mesela. Burayı deneyelim. Buradan bakalım ne atacak. Burada da 2 tane parçalanmış, bir tane kusurlu. Gayet iyi. Yani çok çok iyi. Bunu 1 saat boyunca yaptığınızı düşünseniz çok güzel taş gelir. Bu birinci taktikti. Bunu aslına bakarsanız tüm mor renkli yaratıklarda yapabiliyorsunuz. Yani ara dünya olmak zorunda değil. Buradan girmeniz gerekmiyor. Ama gördüğüm kadarıyla ara dünyadaki en mantıklı olan Kallis. Yani A5, Q5 dediğimiz haritalar. Bu taktik birincisiydi. İkinci diğer önerimse, eğer buradan çok sıkılırsanız, ki zaten şu an sıralama vesaire de yok. Hani
Ya burayı yapmak zorunda değilsiniz eğer materi ihtiyacınız yoksa. İkinci bir önerim de genel map'ler. Yani bu zorluğu artan map'lerde de aynı şekilde bu yaratıklardan var. Ben burada şu anda aklımda olanları, yerini bildiklerimi göstereceğim. Aklıma gelenlerden göstereceğim. Mesela Stone Keep'te var. Değirmenci boss'u. Bunu hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle ya da görseniz de hatırlarsınız. Zaten Ara Dünya'daki versiyonunda da var. Hani benzer boss'lar. Hemen zaten bu boss'ların çıkma yeri sabit. Stone Keep'te her zaman değirmenin yanında çıkıyor. Oraya gidelim hemen vakit kaybetmeden. Gördüğünüz gibi burada. Hemen keselim. Ne attı? Kusurlu yakut ve kusurlu elmas. Fena değil. Yani yakut zaten oyunda bildiğiniz gibi en değerli olan taş. Yani kusurlu bile olması iyidir. Siz sürekli olarak burada yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Hemen şehir yapmanıza gerek olmadan evrensel map'ten yine buraya tıklayıp zorluğu değiştirebilirsiniz. Aynı moda giremezsiniz ama mesela C1 yapıp girebilirsiniz bu şekilde. Bu da bir taktiktir. Ama siz sürekli farklı şeyler denemek, işte görüntü farklı olsun, maksat hani sıkılmayayım falan diyorsanız da onun için de bir taktiğim var. Onu da göstereceğim birazdan. Ama gördüğünüz gibi hani Ara Dünya ile taş drop'u olarak bir farkı yok. Çünkü ikisi de lider yaratıklar. Bu sefer ne yaptı? Parçalanmış elmas. Dediğim gibi bu premium veya deluxe almak istemeden nasıl taş kasabilirim diyorsanız bu şu andaki en azından en iyi taktik diyebilirim. Bu lider bossları kesmek yani. Bunun dışında bir map daha göstereceğim. Mesela aslında bu harita o kadar iyi bir harita değil ama hani maksat değişiklik olsun hesabı. Bu haritada da yapabilirsiniz aynı şeyi ve sanırım aklımda olan şu an bir harita daha var. Demir Dağlar. E, Bu üçü mesela örnek ve dediğim gibi sadece bunlarla sınırlı değil. Biraz aramanız gerekiyor sadece aklınıza gelen ya da sevdiğiniz haritalara göz atmanız gerekiyor. Emin olun birçoğunda bu lider bosslardan bulunmakta. Burada da bu lider boss her zaman burada çıkıyor. Hemen kesiyoruz. Ne attı? Parçalanmış yakut. 10 numara. Yani sürekli parçalanmış yakut atsa ben bile gelirim. Sürekli burada farm yaparım yani. Çünkü sadece şu an bir tane yakut lazım bana kraliyet. Düşünelim. Demir Dağlar'da var dedik. Bir de Demir Dağları deneyelim. Bu arada denemek için bir de zorlayıcı gireceğim bakalım orada nasıl taşıtıyor. Çünkü arada çok fark olmayabilir. Burada biraz uzakta çıkıyor. Bu arada bu lider yaratıkların bu haritalarda yerleri hep sabit. Ya bir kere bakmanız yeterli. Burada olması lazım. Olaf diye bir boss. Evet burada. Ne attı? Parçalanmış elmas attı. Bir de buranın dediğim gibi zorlayıcısına girelim. Maksat arada drop farkı nasıl? Bu taktiği uygularken dediğim gibi yaratığın lider olması gerekiyor. Yani lider ne demek? Mor renkli, adının mor renkli yazması gerekiyor. Hemen şuradan farkı gösterelim mesela. Burada bir boss var ama adı gördüğünüz gibi maviyle yazılmış. Bu demek oluyor ki bu garanti taş drop'u atmıyor ama gene atma şansı var tabii ki ama atmadı gördüğünüz gibi. Bir daha gösterelim. Bakın mor renkte. Evet, zorlayıcıda bile taş atıyor gördüğünüz üzere. Bunun üzerine bazı oyuncular Grim Mag'da da yapıyor bunu. Ancak Grim Mag'da yapabilmek için ilk başta çemberi temizlemeniz lazım. Ondan sonra boss vesaire çıktığı için ara dünya olarak bakarsak en mantıklısı A5 map'i. Ara dünya dışında ise sıkılma ihtimalinize karşın Stone Keep deneyebilirsiniz. Demir Dağlar deneyebilirsiniz ve balık yumurtası dibi deneyebilirsiniz. Bunun dışında mesela hemen aklıma geldi. Şu haritanın en sonunda da var. Bu da iyi bir taktiktir. Bak bunu da göstereyim size. Bunun için ama Gorga map'inden gir çık yapmak gerekecek. Ama sorun değil. Oraya kadar gideyim. Ondan sonra anlatırım size. Evet, map'in en sonuna geldim. Burada gördüğünüz gibi Başrahip Boran diye bir boss var ve adı yine söylediğim gibi mor renkte, yani lider yaratık. Buranın avantajı şu. Hemen taşımızı alalım.
Parçalanmış ametist. Güzeldir. Şurada hemen bir map var. Şehir atmakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız buraya mesela ve aynı zamanda anahtar da yememesi için normal zorlukta girebilirsiniz. Girdikten sonra mesela geri çıkarken yine girmek istediğiniz zorluk, atıyorum zorlayıcı da C1 mesela. C1'e girebilirsiniz. Böylelikle ne olur? Diğer gösterdiğim haritalarda fark ettiyseniz bosslar hep biraz uzakta. Ama burada girişe çok yakın. Bu şekilde zaman kazanabilirsiniz. Çünkü bunları uzun vadeye vurduğunuz zaman önemli şeyler. Hani daha fazla taş olarak size geri döner bu tarz hareketler. Bakın mesela bu sefer taş atmadı. Bu ilk geldiğinde benim hatırladığım kadarıyla garanti taş atıyordu. Sonradan sanırım bir zayıflatma yoluna gitmişler. Ama yine de bunlar arasında en iyi olan A5'te gösterdiğim. Çünkü hiçbir şekilde işte zorluk seçip yanlışlı anahtar harcama derdi vesaire yok. Üzerine ekstradan materi de kasabiliyorsunuz. Bakın bu sefer de 2 taş attı mesela. Parçalanmış yakut ve kusurlu ametist. Evet. Bu da oyuna yeni başlamış, gerek yeni başlamış ya da sıfırdan yeni karakter güçlendiren arkadaşlar için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen burada bir zorlayıcı daha deneyelim bakalım. Bu şekilde hem ara dünya puanı da yapabilirsiniz sıralama geldiği zaman. Hem de güzel taş yaparsınız. Premium veya deluxe'ünüz olmasa bile. Bence çok faydalı yeni oyuna başlayanlar için. Çünkü premium veya deluxe olmadan bile taş kasmanızı sağlıyor. Zorlayıcı olmasına rağmen taşı atıyor olması çok güzel yeni başlayan oyuncular için. Buradan da bir taş aldık. Evet. Vakit kaybetmeden dediğim gibi ister geri çağırma atarsınız, ister buradan hemen ara dünya map'ine gidersiniz. Ve buradan yine koştur koştur A5'e. Bu A5 dışında gösterdiğim haritaların şu bakımdan kullanabilirsiniz. A5 yapmaktan sıkıldığınız zaman, çünkü bunu sürekli yaptığınızı düşünün. 1 saat 2 saat emin olun sıkılacaksınız yani. Diğer haritaları da çeşitlilik olsun diye aralara serpiştirebilirsiniz. Böylelikle ne olur? Hani görüntü farklı olduğu için büyük ihtimalle sıkılma ihtimaliniz azalır diye düşünüyorum. Bak zorlayıcı olmasına rağmen 3 tane taş attı mesela. Bence harika. Hemen bunu da keselim. Buradan da bir taş aldık. Evet, umarım faydalı olmuştur. Bu taktiği bilen biliyor ama bilmeyen oyuncu da çok görüyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde taşlarınızı yükseltebileceğinizi umuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.